İyi günler sanatseverler. Bugünkü dersimizde negatif yani çift tahrir üslubundan bahsedeceğim. Genelde bu çalışmaları kenar sularında ve eserlerin, şemsi eserlerinin, kapak ciltlerin ilk sayfasında, tığlarda, tığ çalışmalarında negatif çalışmaları görürsünüz. Bu tabii ki şemsiye çalışması bir kitap cilt sayfası olduğu için eserin miklebi yani sayfayı ayıran ve kitabı koruyan uzatma parçasında da şemsiyenin devamı olarak cilt sanatında görürsünüz. Kenar sularında bakın pençi öğrendik. Pençin çift tahrir üslubunda çizilmesini göstereceğim. Bakın en küçük şekilde bile bu bir pençtir. Tığlarda da öğrendiğiniz hatayiler bu çalışmalar gibi ve ucdaki gonca güller, yapraklar, damla yapraklar, laleler, karanfiller tığ şeklinde çift tahrir üslubuyla yapılmıştır. Tığlarımız negatif dediğimiz bu çift tahrir üslubu genelde zeminin ne renk olduysa o uzantısı olarak siyah, lacivert, kırmızı, kobalt ya da koyu renklerle en fazla da altınla yapılmıştır. Bunların uygulanışını en fazla Rumilerde de göreceksiniz. Rumilerde de yine tığ şeklinde, kenar su şeklinde bu çalışmaları görmeye başlayacağız. Basit bir şekilde çizimine başlayalım. Basit bir şekilde damla yapraklarımızla başlayalım. Sağlı sollu. Mantıken anlamanız için karaladığımda negatif çizimleri daha iyi algılayacaksınız. Bunlar estetik dönüşlerle devam edecektir. Yine bir penç basit bir şekilde gonca gül ve penç yapalım. Çalışmaya kesintisiz devam edelim. Şimdi bu çizimde nasıl olduğunu, tek renkle nasıl çıktığını şu mantıkla daha iyi anlarsınız. Bakın yapraklar, damlalar, hatayiler, pençler, pençler. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bu bir serbest çalışmada. Serbest bir çalışmada biz çizimi öğreniyoruz. Daha sonra simetri, 1/4 diye devam edeceğiz. Bakın pençin beşlinin ana çizimini bölüyorum. 5'e böldüm yani. Çift boğumlu bir kıvrım yaptım. Ve pençe oluşturdum. Bunu büyüttükçe büyük pençeleriniz oluşur. Bu küçük bir pençtir. Negatif çalışmada bakın noktayla bile bir pençe oluşturursunuz. Tığlarda özellikle bu tercih edilir. Yine aynı şekilde bir hatayı çizelim. Basit bir hatayı çizelim. Bakın çift taraflı sol ve sağa böldüğümüz yaprağımız, ana merkezimiz, tekrar solumuz ve sağımız, merkezsel kıvrımlı iki taraflı çalışmamız, noktamız ve dalımız. Yine yerleştireceğimiz basit bir yaprak ve kıvrımı. Bu uçta da damla yaprakla devam ederse estetiği görürsünüz. Aynı şekilde dalı takip edip bakın bir gonca ile bitirirsek çalışma kopmadan devam eder. Bu dediğim gibi serbest bir çalışma. Yine bunu eğer pençe geliştirmek istiyorsak devam edersiniz. Bakın aradaki boşluk
Bu tabi renk de olabilir. Krem rengi bir zemin ya da altın bir zemin de olabilir. Deri de olabilir cilt sanatında. Aradaki boşluk bize çift çizgi de ne dediğimizi anlatmaya yardımcı olur. Basit pencimizi yaptık. Hemen geliştirelim. Bakın tekrar karalıyorum. Desen ne kadar gelişti. Bu kadar gelişkin bir negatif desen yok aslında. En fazla bu büyüklükte var. Ama örnek olsun diye birçok çalışma sizlere göstereceğim. En çok da dediğim gibi şemseler ve tığlarda kullanılmıştır çift iplik deseni. Burada bir panoda çift iplik desenini görmektesiniz. Altıda bir desende bakın bir tekrar var. Altıda bir deseni dallarıyla oluşturduktan sonra hata ileri, o merkezsel penci, yaprakları örnek olarak güzel bir gonca güllerini görmektesiniz. Yine devam edelim çizime. Ben şimdi kalın bir kalemle yaptım. Aslında 0.35 bir uçla yapmanız gerek. Nasıl olduğunu algılamanız için. Aslında çok küçük hareketler uygulamalısınız. Kaçlı yapacaksınız? Beşli, altılı. Onu sabitlemeniz gerekiyor. Bakın bu bir penciniz. Bu bir yaprağınız. Bu küçük yaprağınız. Detay iyice küçülür. Daha sonra yapacağınız, bakın bu bir yaprak penç olabilir. Yine merkezsel ve karalayalım olayı anlamanız için. Yine hatayı yapalım. Basit bir hatayı. Merkezini hemen belirleyelim. Yine çift ipliği en basit şekilde belirleyen desenlerdir. Bu desenler arasular dediğim gibi tığlar ve şemselerde oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu tabii ki şemselerde kullandığımızda şemselerin bazen sırt kısımları altın olur. Şu karaladığım kısımlar. Yine içleri ana renk dediğimiz tercih ettiğimiz renkle boyanır. Evet, bugünkü dersimizde çift iplik yani negatif çalışmayı en basit şekilde anlattım. Bunları daha sonra simetri çalışmalarda göreceksiniz. Bizi izleyip abone olmayı unutmayınız. İyi günler.